tarihin en uzun ikinci kuşatması, tam 24 yıl süren, kan ve barutla yoğrulmuş bir savaş. 10 binlerce asker, yüzlerce gemi, yıllarca süren çarpışmalar. Hanya'dan Resmo'ya, en sonunda Kandiye surlarına kadar uzanan amansız mücadele. Her yıl binlerce can, defalarca bozguna uğrayan ordular, ancak hiç bitmeyen bir savaş. Bu, Türkler ile Avrupalılar arasındaki ölüm kalım mücadelesinin hikayesi. Ve sonunda Girit'in fethiyle sonuçlanan destansı kuşatma. Hazırsanız videomuza başlayalım. ...17. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu, karada ve denizde mutlak gücünün zirvesindeydi. Ancak bu kudrete rağmen hala Osmanlı'ya direnenler vardı. Ve bunların başında denizlerdeki eski kudretiyle ayakta kalan Venedik geliyordu. Venedik artık eski ihtişamında değildi. 30 yıl savaşları, salgınlar ve yeni ticaret yolları Cumhuriyeti zayıflatmıştı. Ama hala çok değerli bir toprağı ellerinde tutuyorlardı. Girit Adası. Akdeniz'in kalbinde bir kale gibi duran bu ada, Doğu ticaretinin anahtarıydı. Savaşın fitilini ise hiç beklenmedik bir kuvvet ateşleyecekti. 1644 yılında Malta şövalyeleri Osmanlı haç kafilesine saldırdı. Yüzlerce Müslüman öldürüldü, sağ kalanlar köleleştirildi. Dahası bu kölelerin Girit'te satılması ve şövalyelere adanın valisinin destek vermesi, Osmanlı'nın şimşeklerini artık doğrudan Venediklilerin üzerine çevirdi. Bu olay, bardağı taşıran son damla oldu. Kısa sürede sefer hazırlıkları başladı. 60 bin asker toplandı. 400'den fazla gemi sefere hazırlandı. Ordunun başına Kapu'dan silahtar Yusuf Paşa getirildi. Osmanlı'nın hedefi gizli tutuldu. Hatta askerlerin bile nereye gideceklerini bilmedikleri söylenir. Venedikliler ise hala hiçbir şeyden habersizdi. Sessiz denizlerde ticaret yapmaya devam ediyorlardı. ...1645 baharında Osmanlı donanması görkemli bir manzarayla İstanbul'dan ayrıldı. Yüzlerce gemi Marmara'yı dolduruyor, küreklerin ritmi ve yelkenlerin gürültüsü boğaz boyunca yankılanıyordu. Donanma Mora kıyılarına ulaştığında haftalarca demirleyip bekledi. Ve bir sabah Osmanlı gemileri aniden rotalarını güneye çevirdi. Artık sır açığa çıkmıştı. Osmanlı ordusu Girit'e gidiyordu. 23 Haziran 1645 günü Osmanlı donanması ada kıyılarına ulaştı. Girit, Venedik tarafından 30'dan fazla kale ve tahkimatla çevrilmişti. Kandiye, Resmo, Sitea, Spinalonga, adanın her köşesi bir zincir gibi savunmayla örülmüştü. Osmanlıların hedefi bu zincirin ilk halkasıydı: Hanya. Ve nihayet 27 Haziran 1645 günü Osmanlı ordusu Hanya surlarının önüne ulaştı. Kuşatma, mehter marşlarının yankılandığı, tekbir seslerinin gökyüzünü doldurduğu büyük bir coşkuyla başladı.
27 Haziran 1645 sabahı Türk ordusu Hanya önlerine ulaştı. Mehter marşlarıyla birlikte toplar ateşlendi. Türk askerleri büyük bir coşkuyla çıkarma yaptı. Venedik savunması ise şaşkındı. Girit'in Mora'ya en yakın limanı olan Hanya ilk hedef seçilmişti. Türk topları günlerce aralıksız ateş etti. Her gülle Hanya surlarını biraz daha parçalıyordu. Surlardan yağan oklar ve tüfek atışları Türk askerlerini durdurmaya çalışsa da dalgalar halinde gelen Yeniçeriler geri adım atmıyordu. Kılıçların çarpışma sesi, barutun gürültüsüyle birleşiyor, şehir adeta cehenneme dönüyordu. Kuşatma tam 56 gün sürdü. Ve 22 Ağustos 1645 günü Osmanlı askerleri şehre girdi. İçeride Türkler ile Avrupalılar arasında sert ve acımasız bir mücadele başladı. Ok, yay, tüfek, kılıç, balta, hatta çıplak elle akla ne geliyorsa kullanıldı. Mücahitler canlarını hiçe sayarak dar sokaklarda ölümüne savaştılar. Niceleri şehit düştü, niceleri gazi oldu. Ancak çatışmaların sonunda Venediklilerin savunması çöktü ve şehir Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçti. Hanya artık Türklerin mülküydü. Bu zaferin ardından Türkler hız kesmedi. 1645 ile 1648 arasında Girit'in neredeyse tamamı Türklerin kontrolüne geçti. Artık adada Venedik'in elinde sadece bir kale kalmıştı, Kandiye. Hanya'nın düşmesiyle Osmanlılar Girit'te büyük bir zafer kazanmıştı. Artık Kandiye'nin de kısa sürede alınacağı düşünülüyordu. Fakat hiç kimse yaşanacak bir dizi olayın ardından dünya tarihinin en uzun ikinci kuşatmasının başlayacağını bilmiyordu. 1648 yılına gelindiğinde Girit'in neredeyse tamamı Osmanlı hakimiyetine girmişti. Geriye yalnızca Venedik'in en güçlü kalesi, adanın kalbi olan Kandiye kalmıştı. Osmanlı ordusu hemen kuşatma düzenine geçti. Ama birkaç ayda biteceği sanılan bu kuşatma, yıllara yayılan bir direnişin başlangıcı oldu. Aylar geçti, yıllar geçti. Fakat Kandiye bir türlü düşmedi. Ancak Osmanlı'nın tek problemi Kandiye'nin düşmemesi değildi. İçeride de büyük krizler patlak vermişti. 1648'de Sultan İbrahim tahttan indirildi ve idam edildi. Yerine daha 7 yaşında olan oğlu 4. Mehmet geçti. Devletin idaresi ise sarayda Kösem Sultan ile Turhan Sultan'ın mücadelesine teslim oldu. Bu çekişme 1651'de Kösem Sultan'ın ölümüyle sona erdi. Ve iktidar 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan'ın eline geçti. Ama olaylar bununla da sınırlı değildi. Venedik donanması Ege'ye geldi.
Birçok deniz muharebesinde Osmanlı donanması mağlup oldu. Girit'teki Osmanlı ordusu neredeyse kaderine terk edildi. Bütün bunlara ek olarak ada halkını ve askerleri kırıp geçiren büyük bir veba salgını çıktı. Kimi kaynaklara göre birkaç yıl içinde adanın nüfusunun yarısı öldü. Osmanlı ordusu da binlerce kayıp verdi. Venedikliler Avrupa'dan asker, gemi ve para desteği alıyordu. Türkler ise bu desteklerden mahrumdu. Fakat Türkler inatçıydı. Girit'teki pozisyonlarını bırakmadılar. Ele geçirilen kaleler tahkim edildi. Yenileri inşa edildi. Savunma hatları güçlendirildi. Kandiye alınamasa da Osmanlı adadaki varlığını sağlamlaştırdı. Ama asıl facia 1656'da yaşandı. Çanakkale Boğazı'ndan çıkmaya çalışan Osmanlı donanması, Venedik filosu tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. 50'den fazla gemi kaybedildi. Ege tamamen Venedik'in kontrolüne geçti. Hatta İstanbul'un yolu bile tehlikeye girmişti. Girit'teki Osmanlı ordusu ise tümüyle yalnız bırakıldı. Tam bu sırada devletin kaderini değiştiren bir isim sadrazam oldu. Köprülü Mehmet Paşa. Böylece tarihe Köprülüler dönemi olarak geçecek dönemi başlattı. Sert kuralları ve disiplinli yönetimiyle önce içeride düzen sağlandı. Ardından gözler donanmaya çevrildi. Kısa sürede yeni gemiler inşa edildi. Tersaneler gece gündüz çalıştı. 1657'de Osmanlı donanması Ege'ye açıldı. Venedik donanması mağlup edildi, üstünlük yeniden Osmanlı'ya geçti. Bu muazzam bir zaferdi. Girit yolu uzun yıllar sonra yeniden açılmıştı. Ama Köprülü Mehmet Paşa yalnızca Girit'le uğraşmadı. Batıda Avusturya ile savaş sürüyordu. 1663'te Uyvar Kalesi fethedildi. 1664'te St. Gotthard Muharebesi yapıldı. Savaş meydanında istenilen alınamasa da Vasvar Antlaşması Osmanlı için oldukça avantajlı oldu. Uyvar Osmanlı'da kaldı. Batı sınırları güvenceye alındı. Artık tüm güç yeniden Girit üzerine yoğunlaşabilirdi. 1661'de Köprülü Mehmet Paşa vefat etti. Yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa geçti. Artık Sultan 4. Mehmet de yönetimi eline almıştı. Devletin çalkantılı dönemi sona ermişti ve Sultan 4. Mehmet, Fazıl Ahmet Paşa'ya yıllardır süren Girit kuşatmasını sona erdirme görevini verdi. 15 Mayıs 1666'da Fazıl Ahmet Paşa, 70 binin üzerinde asker ve yüzlerce topla İstanbul'dan ayrıldı. 25 Mayıs'ta Girit'e ulaştı. Onun gelişiyle birlikte Kandiye kuşatması yepyeni bir döneme girdi. Amaç artık açıktı. 20 yılı aşkın süren bu savaşı mutlaka bitirmek. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa da babası gibi cengaver bir komutandı. Adaya gelen Fazıl Ahmet Paşa ve ordusu, Kandiye surlarının önünde 2 yıl boyunca aralıksız bir mücadeleye girişti. İstanbul'dan kuşatmayı kaldırma telkinleri gelse de, Fazıl Ahmet Paşa, binlerce şehide sebep olan Kandiye Kalesi'ni almadan dönmeyeceğini, gerekirse burada şehit olacağını belirterek kuşatmaya devam etti. Bunun üzerine Osmanlı topları günlerce, haftalarca şehri bombardımana tuttu. Lağımcılar gece gündüz tüneller kazdı. Surların altına yerleştirilen barut fıçıları patlatıldıkça taş bloklar havaya savruluyor, kalenin temelleri çatırdıyordu. Aylar süren bu bombardıman sonunda Kandiye'nin görkemli surları artık taş duvar değil, dumanlar içinde birer yıkıntıya dönüşmüştü. Bu enkazların arasında Osmanlı hücumları dalga dalga sürdü. Yeniçeriler açılan gediklerden şehre sızdı. Hendeklerde kılıç ve kalkanlar çarpıştı. Her sokak, her ev birer cepheye dönüştü. Tüfek sesleri, baltaların gürültüsü ve patlayan barutun dumanı birleşiyor. Göğüs göğüse amansız bir mücadele yaşanıyordu. 1669 yazında Osmanlı ordusu son büyük taarruzunu başlattı. Askerler yıkılmış surlardan içeri aktı. Kalan direniş noktalarını parça parça yok etti.
Venedik savunması bu son hücumla birlikte artık çökmüştü. Ve 5 Eylül 1669 günü, tam 24 yıl süren bu amansız kuşatma sona erdi. Kandiye teslim oldu. Osmanlı sancağı harabeye dönmüş surların burçlarına dikildi. Kandiye kuşatması, dünya tarihinin en uzun ikinci kuşatması olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık 450 yıldır Venedik hakimiyetinde olan Girit, Osmanlı topraklarına katıldı. Fazıl Ahmet Paşa ise tarihe Girit Fatihi olarak geçti. Tarihin bir cilvesi olacak ki, Osmanlı'nın 24 yıl süren büyük bir çabayla fethettiği Girit, tam 244 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra 1912 Balkan Savaşları sırasında birkaç ay içinde elden çıktı. 1913 Londra Antlaşması'yla da resmen Yunanistan'a bırakıldı. Böylece yüzyıllar süren mücadelenin ardından kazanılan bu ada, tarihin acımasız döngüsünde dramatik bir sonla kaybedilmiş oldu.